Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Opel Astra J'miz var. Aracımızda yine sıkıntılı bir arızalar var. Bu yüzden güzel bilgiler olabileceğini düşündüğüm için aracın videosunu çekiyorum. Aracımızda bir yağ basıncı düşük uyarısı var. 16 XR motor, yeni nesil Opel'lerde gördüğümüz motor. Bir önceki versiyon ise XEP olarak geçiyor. Ayrıca aracımızda ilk çalıştırmada sabahları soğukken takır takır ses yapıp sonradan kesme olayı var. İşin garip tarafı şu ki vanoslar genellikle ses yapar ve bu vanosları değiştirdiğimizde sesin kesilmesini umarız. Baktığımız zaman daha önce işlem yapılan yerde bu şekilde yeni vanos dişlileri kullanılmış. Bir önceki Z16 XEP motorlarda kuru dişlilerdi. Böyle bir sıkıntı yoktu. Teknoloji geliştikçe sorunlar da artıyor. Öncelikle onu belirteyim. Dişlilerin yeni olduğunu ancak sesin devam ettiğini bizlere iletti müşterimiz. Kırmızı yağ uyarı lambasından devam ediyoruz. Şöyle söylemek istediğim bazı noktalar var. Yağ basınç, yani vanosa gelen yağın basıncını ölçen iki tane selenoid müşürlerimiz var. Bunlarda sıkıntı var mı? Kontrol ediyoruz. Bakıyoruz ki buradaki yeni değiştiğini görebiliyoruz. Motorumuzun içinde sıvı contalar veya buna benzer kalıntılar var mı diye bakmak istedik. Bu noktada ise baktığımız zaman motor pırıl pırıl, herhangi bir sıkıntı yok. Gerçekten güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Tertemiz bir silindir kapak yüzeyimiz mi? Eski yağ pompamıza ulaştığımızda bu neden böyle bir arıza veriyor? Bunu değinmemiz gerekli. Burada krank ile dönen bir nokta var. Şu içi oynuyor arkadaşlar. Krank ile döndüğü için krankımız döndükçe, işte gaza bastıkça krank hızlanıyor. Rolanti de yavaşlıyor. Bu da zamanla aşıntı yaptığı için yağımızın, motor yağımızın en üst noktalara kadar ulaşmasını engelleyebiliyor veya düşük basınçlı olabiliyor. Eğer tamamen keserse de motor kitlemiştir. Yani çok yüksek meblağlar ödenebilir. Bir diğer nokta, dediğim gibi herhangi bir kalıntı, sıvı conta sıkıntısı var mı? Bunun da göz gezdirilmesi lazım. Bütün motora en üst noktaya ulaşana kadar yağ deliklerinde problem var mı? Bunun kontrollü gerçekleşmesi lazım. Ancak herhangi bir kontrolümüzde sıkıntı yoktu. Tertemiz bir yüzeyi var. Zaten silindir kapağını da gördük. Kol yatakları da gördük. Herhangi bir çizilme dahi yok. Ancak buralarda zamanla yıpranmış su kanallarını görüyoruz. Ancak bizim arızamızla alakalı bir durum yok. Şöyle de eski, orijinal olduğunu görebiliriz. Bunda bir diğer sıkıntı, krank keçemiz, ön krank keçemiz kaçırabiliyor. Bu sıkıntı yoktu. Buraya da su pompası bağlanıyor. Orijinalde yine su pompası kısmı kasnakla beraber geldiğini söyleyelim. Bu bizim yağ pompamız. Koskoca bir gövdeyi aldırıyor. Yani yüksek meblağlar ödenmesini sağlıyor. Kırmızı yağlanmasını bu şekilde çözebiliyoruz. Ancak takırtı sesi nedir? Takırtı sesi çok önemli. Takırtı sesi çok önemli bu araçlarda. Değinilmesi gereken noktalar. Bu motorumuzda şu şekilde subaplar mevcut. Totalde 3 tane subabımız var. Ve bu subaplar misket tarzında zamanla arkadaşlar görevini yitiriyor ve üstte kalması gereken yağı alta kaçırıyor ve ilk çalışmada takırtı yapabiliyor. Bu bizim şarj dinamomuzun arkasında bulunan tazyik subabıdır. Bir diğeri yağ soğutucusunun içinde bulunan subabımız. Şöyle içini tam net gösteremiyorum ama şöyle usta sen yardımcı olursan, yağ soğutucumuzun içinde bulunan bir subab var. İkinci subabımız bu. Şu birinci kademe bak. Şu ikinci kademe. Buradaki subabı gördük. İkincisi bu. Bir diğeri de aracımızın silindir kapağı ile motor bloğunun birleşim noktasında küçücük bir delik küçültme. Yani bu da subab görevi görebiliyor. Yağın yavaş dökülmesini sağlıyor. O da hemen birleşiminde. Bu 3 subaba da bakmamız gerekiyor. Takırtı bundan dolayı da yapabilir. Vanoslar yeni değişikliğe uğradığı için biz yağ pompamızı değiştiriyoruz. Bunun dışında subaplarımızı değiştiriyoruz. Bunlar daha önce uygulanmış. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yeni olduğu için de müdahalemiz olmayacak. Senta ayarı yapılırken vanosumuzun da birer ayarı var. Bu vanosun ayarları, birincisi egzantrik millerinin aparatı takılıyor. İkincisi ve krank da kilitleniyor. Pozisyonda 3 tane senta ayar pozisyonumuz var. Krankla egzantrik millerinin, vanosların eş zamanlı çalışmasını sağlıyor. Ayarımızda bunlar dişli tarzında bir aparatı vardır. Bir diğer işaretini gösterebilirsem göstereceğim. Bakın, aparatı taktığımızda
Burada bir nokta, burada bir nokta karşılıklı bakması gerekiyor. Diğer bir detay, egzoz ve emme farklıdır. Bunu söyleyelim. Takarken emmeyi egzoza, egzozu emmeye takmayalım. Aracımızı kaldırdığımızda kartelin de sökük olduğunu söylemiştim. Dediğim gibi her yer temiz. Yani herhangi bir sıkıntı oluşabilecek bir nokta yok. Şöyle göstereyim. Tertemiz duruyor arkadaşlar buralar. Bakın kol yatakları sökük vaziyette. Acaba kol yataklarında sıkıntı var mı diye baktığımızda kol yatakları gayet iyi pozisyondaydı. Şöyle gördüğünüz gibi 4 adet kepimiz var. Piston kepleri. Yataklara göz gezdirelim. Işıktan parlama yapıyor ama. Bakın yataklarımız gayet güzel. Herhangi bir çizik yok, deforme yok, sıkıntı oluşabilecek bir durum yok. Aynısı bir diğer kep için de geçerli. Bunu da göstereyim. Bakın tertemiz yani. Herhangi bir sıkıntı oluşabilecek, ses yapabilecek bir sorunu yok bu keplerde ve yataklarda. Tekrar iç kısma geldiğimizde size tazyik subabının nerede olduğunu söyleyeyim. Sıkıntılı bir noktada. Şu gördüğünüz deliğin içinde ve ileri kısımda şöyle görelim arkadaşlar. Şu an içi parçalandı. Dış gövde kısmını çıkarmaya çalışacağız. Şöyle takip ettiğimizde şurası, şu kısım bakın yağ kanalı. Burası yağ kanalı, burası yağ kanalı. Tazyik subabı da hemen burada duruyor. Bunun görevi bakın yağ kanalı olduğu belli. Tasarımsal olarak silindir kapağı en üst noktaya çıkma noktasına kadar geliyor. Tazyik subabı buradan yağ araç soğudu, sabaha kadar bekledi. Burada tazyik subabının üstteki yağ geldiğinde kaçırma yapıyor. Tazyik subabının misketi artık görevini yitiriyor ve bu en üstteki yağ kartele kadar dökülüyor ve bundan dolayı da vanoslar ilk çalıştırmada en üstte yağ basana kadar ses yapıyor. Tazyik subabının yeri dediğim gibi sıkıntılı bir noktada. İç kısmını görüyorsunuz. Şu gördüğünüz yağ kanalına kadar uzanan bir noktada arkadaşlar. Problem yaratabilecek ve zor değişimi olan bir nokta aslında. Egzoz katalizör bölümü de söküldü. Yağ soğutucusunun dediğim gibi subabı da kontrol ediliyor. Yani genel bütün yağ kanallarının yağ ile sorun yaşanabilecek noktaların kontrolü önemli. Yeni bir aracımız daha var. Bu aracımızda ise F arızası var. Bir yıl öncesine kadar yapıldığını, sorunun tekrar devam ettiğini, nüksettiğini söyledi. Yaptığımız kontroller sonucunda aracı yeni içeriye aldık. Şanzımansal, robotsal bir sıkıntıları var. Tabi bu noktada tavsiyemiz şudur. Bize uzak olabilirsiniz. Başka bir yere götürebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Kavrama, baskı balata ve volantın da kontrol edilerek yapılması en önemli detay. Yani şanzımanı indirip yaptırmanız tavsiye edilir. Bu aracımız ise 251.000 kilometrede. Bakın araba şöyle F'de ve çıkmıyor. Marşı döndürüyorum. Herhangi bir hareket yok. Vites koluyla oynuyorum. Herhangi bir hareket yok. Yani Opel'cilerin baş belası arızaların en başında. Ne zaman ne yapacağı, yolda bırakacağı, ne zaman olacağı belli olmayan bir arıza aslında. Sıkıntı yaratabilir. Opel araçlarının yarı otomatik EasyTronic'lerine baktığımızı, Corsa'nın tam otomatiğine, D kasaların baktığımızı söyleyelim. Yani bu tarz bir şanzıman probleminiz varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Araçlarda yağ basınç uyarısı diye bir hatayla karşılaşıyoruz. Veya sarı lamba yanıyor, yağdanlık resmi. Yani resmimiz bu ekranda. Bu lambamız yandığında bize ne söylüyor? Kırmızı yanarak devam edersek motorumuz kitler, büyük masraflara yol açar. Ama sarı olduğu zaman karteli gösterelim. Orada yağ kartelin üzerinde sensörümüz var. Yağ seviyesinin eksik olduğunu söyler. Sarı yağdanlık yanar, altında dalga resmi çıkar. Diyor ki dalgalandı, yağımız eksik. Yağını ilave edersin, sarılanman söner. Ama kırmızı yağ var iken yanıyorsa yağı da ilave etseniz sönme şansı yok. Birinci etkeni yağ pompası, ikinci etkeni yağ filtresi. Yağ filtresinin bağlandığı kütüğün içinde vafli siboplar var. Onlar yağ müşürü, yağ pompası. Bunlarda bir problemin varsa, kırmızı yağ lambası yandığı ise yağ pompasından olduğunu emin değilseniz aracınız motor kitler. Ama yağ pompasından yağlamamız var ama bir uyarı alıyoruz ama motorumuzda da yağ döndüğüne emin isek uyarıyı alırsın ama motor kitlemez aracın. Onu da en güzel
şekli yağ müşürü, yağ sensörü dediğimiz sökersin. Oraya bir hortum tarzında yağ basınç saatimiz var. Saatle ölçümünü yaparsın. Belli bir yağ basınç bar değeri yerindeyse yağlaman yerindedir. Elektrik aksamda da bir sıkıntı olup yağlanman yanabilir. Her yağlanması yandığında yağ pompası değildir. Her yanmadığında yağ pompası değil diyemez. Emin olman için önce yağ barını ölçmen gerekir. Ölçmezsen, devam edersen motorun kilitler arabayı. Onun haricinde bazı araçlarda ise yağ tazik sibop olur. Bu sibopumuz bozulursa, yağı tutamazsa, akşam park ettik, gündüz bir yeri park ettik, üst seviyedeki yağ aşağıya siboptan kaçarsa ilk çalıştırmanızda yağlanmanız geç söner, bir takırtı duyabilirsiniz. Yağlamayı yaptığı an takırtı da biter, ses de biter, yağ resmi de sönmüş olur ekranda. Ama sönmüyorsa motorunuz mutlaka ve mutlaka bir bilirkişi tarafından arıza tespiti yaptırmanız gerek. Ön kollarımızın kepi. Bunları takarken nelere dikkat etmemiz lazım? Bu yatağımızın tırnağı yerinde mi? Ona dikkat etmeliyiz. Ve de bunu takarken de mutlaka yağlı olmasına dikkat etmeliyiz. Lazer kesim değil, kırık kesim olduğu için burası kırık kesim. Bak birbirinden çok farklı, kırılmış gibi. Lazer kesim olsaydı tırnağı getirip takabilirdik. Bunda da tırnağı mecbur getireceğiz ama hataya düştüğümüzde sıkmadan bunların birbiriyle tamamen şak diye oturduğuna dikkat edelim. Ters gelirse bu araba yatak sesi yapar. Bunların şimdi boşluğunu alıyorum. Boşluğunu aldım. Ondan sonra bunları belli bir değer tork metre ile torklayacağım. Hepsi eşit sıkılmış olacak. Tek bir parçaya dönüştü, görüyor musun? Bak iz kayboldu. Garip garip tasarımlar, garip garip yerler. Yani burada anlamsız şeylerle uğraşıyoruz. Sesimiz doldu mu? Doldu usta. Kontrollü bir yapayım ben. Bir bakalım, hem buradan da görmüş olalım. İçindeki turuncu subabı tazik valfini görebiliyor muyuz? Evet, görüyoruz. Aynadan ben kontrolünü yapayım. Neymiş bu? Yukarıdakini aşağı indirmeyecekmiş. Böyle bir olay var. Tapası 8 alyanlık, şöyle şanzıman tapasına benziyor. Bir civata tarzı. Yerine takıyoruz. Ardından işimiz bitiyor. Değişimi dediğim gibi ölüm bunun. Çıkarana kadar canımız çıkıyor her seferinde. Ama bunu da video haline getirmiş olduk. Burada ayarlamalarımızı yapıyoruz. Öncelikle 3 sente aparat yeri olduğunu söylemiştim. 3 ayar olduğunu söylemiştim. Arkadan egzantrikler şu an kilitlendi. Aparatımızı taktık. Burada herhangi bir karışıklığa sebep vermemek için emme egzoz farklı dişlilerdir, vanoslardır. Buna da dikkat ediyoruz. Şu an ustamız arıyor. Daha görünen bir şey yok. Usta arıyor da. Tamam. Ustanın gözü görüyor musun? Gördüm. Bir diğeri. Bakın şu noktalar karşılaması gerekiyor. Beyaz nokta vuracağız. Daha belirgin olması açısından. Fahri abi farkına var mı? Evet, bu doğru. Öbürü şu mu? Aynen usta. Daha belirgin hale getirmek için vurduk bunları. Zaten orijinal fabrika yerleri mevcut. Elinizde böyle bir aparatınız olmazsa bunun sentezini yaptım diye ortaya çıkmayın. Şimdi arkadaşlar burada nokta işaretlerini bakın aparatla karşılattık. Birbirlerine tam bakıyor. Dişliler kilitlenmiş oldu. Vanos olan her araçta vanos dişli ayarı vardır. Bunu da söyleyelim. Değişken bir şekilde valflere hareket veren vanos dişlileri bu şekilde ayarlanmış oluyor aracımızda. Söktüğümüzde bu soldaki emme kısmı biraz daha yukarı basıyordu. Biraz kaçıklık vardı açıkçası. Yeni yağ pompamız orijinal olduğunu göstereyim. GM logosu
Aşağıdan mı gözüküyordu GM logosu? Aşağıdan çekeyim usta. Yine yağ pompası burada. Bağnoslarımızı sıkacağız. Tabi şu an krangı getirmedik. Krank geldi mi usta? Yok. Krank gelmedi. Kayış takmadan önce krangı da en üst noktaya getireceğiz. Altta işareti var, paylaşın. Burada yağ geldiği için. Burada bir işlemimiz var mı? Tapalarını kapatıyorum. Kapatıyoruz. Burada da tapa var çünkü bunun içi yağ ile doluyor. Contasının olduğuna dikkat edelim. Var evet. O-ringini göstereyim. İstemesin. Yağ pompasını orijinal alırsanız buradaki katlak üzerinde, su pompası ise üzerinde montajlı gelir. Yan sanayide ise bunlar olmaz. Orijinal pahalı diyorsun ama üzerinde de ekstra ürünler var. Yağ pompasının orijinal olduğundan bahsetmiştik. Hemen şurada logoyu yakalayalım. GM logosu görünüyor. Krangımızda sizlere bahsedeyim. Şu üstte görünen çizgi altta görünen çizgiye denk gelecek. Şu an farklı noktalarda. Evet, şimdi buradan dikkatlice bakalım. Tabi üstleri kilitlediğimiz için umarım su baba değmez. Çünkü sıkıntı yaratabilir, ancak değen bir şey yoktu. Şu an gelmesini bekleyeceğiz. Tamam mı? Hadi. Beyaz kalem. Evet, bunların işi bitti. Egzantrik kilitli pozisyondaydı. Artık bunların da işi bitti. Çünkü biz ne yaptık? Trigger kayışını taktık. Doğrulaması yapıldığı zaman işaretler, noktalar birbirlerine bakıyor. Buradaki aparat çıkıyor. Aparatı aldık. Kranga geçtik. Krankta doğrulama yaptığımızda şöyle. Doğru. Bu aracımızda 2 tane vantilatör kayışı var. Birisi devir daimle direksiyon pompasını çalıştırıyor. Bir diğeri ise büyük V kayışımız, komple alternatör, krank kasnağı, şarj dinamosu, Küçüğü takmadan avare. büyüğü takmayacaksın. İlk küçük mü takılıyor? Büyük. İlk büyük takılıyor. Arkada Burada kalacak bak. Aynen, ilk olarak arkayı geçirmemiz lazım. Ardından bu gördüğünüz kısım egzoz manifoldu katalizörle beraber V kayışının ön tarafını taktık. Arka taraf şu an hala boşta. Şarj kasnağından anlayabiliriz. Manifoldumuzun onluk somunları gelecek. Oksijen sensörümüzün soketi de hemen akünün yanında. Bu şekilde manifoldumuzu da takmış olduk. Yapmış olduğumuz işlemler, trigger setimizin ayarını gösterdik. Manifoldumuzu gösterdik. Yağ soğutucuya değindik. Yağ pompası değişti. V kayış bölümünü gösterdik. Karterimizin tekrar bir sıvı conta inceden contası yapıldı. Yataklar kontrol ediyor. Zaten hepsini gösterdik. Burada da kulağımızı taktık. Artık sona doğru geliyoruz. Araç içerisindeyiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. İlk çalışmayı yapacağız da yağ lambasına dikkat ediyoruz. Sönmesi gerekiyor çalıştığı esnada. Bunun dışında arkadaşlar ilk marşa bastığımız zaman takırtı sesi duyacak mıyız? Bunun dışında yağlama, işte basınç uyarısı verecek mi? Bunları kontrol edeceğiz. Ustamız son anlarda yine bazı parçaları kontrol ve takımını gerçekleştiriyor. Ben içeriye geçtim. Kontağımızda herhangi bir problem yok. Gazda değişiklik olabiliyor bazen arkadaşlar. Yani gaz ayarında bozulmalar olabiliyor. O yüzden
benzinle çalıştıracağımızın altını çizelim. Hazırsak marşa geçiyoruz ve basıyoruz. Evet, bakalım. İlk marş. Evet. Şu an sesimiz Allah'ın izniyle. Çalıştığı esnada bir ses gelmedi. Bir bakayım ben, varsa olmasın. Benzindeyiz. Cold start dediğimiz olay var. Soğuklarda genellikle benzinli araçlarda 1,5 devire çıkar. Yavaş yavaş iner. Bu da nedir eski arabalarda? Jikle görevi gibi görüyor arkadaşlar. Yaklaş, sesini çek baba. Yağlama sistemini baba elimizden geldiğince her şeye değindik. Evet, şu an aracımızı bitirdik. Kontrollerimiz devam edecek ama bizim iki önemli arızayla geldi aslında bu araç. Bir, vanos sesi, ama dedi vanos değişti. Zaten videolarda da göstermiştik. Bu arabada 3 tane subap dedik usta. Yağ soğutucunun içinde, filtrenin alt gövdede, şarj dinamonun, alternatörün hemen içine, Motor blokunda ve silindir kapağının conta yüzeyinde 3 tane geri dönüş valv siboplarımız var yağ ile alakalı. Şikayeti neydi? Vanus sesi var, bir tırıltı sesimiz var. Yağ basınç hatası veriyor araç. Parka koyuyorum, geliyorum, çalıştırıyorum. Yağ basıncı hatası veriyor, arabayı kapatmak zorunda kalıyorum. Yağ pompasını değiştik. Yağ siboplarımızı kontrolünü yaptık, değişimlerini yaptık. Eksantrik keplerini söktük, kanallarını. Eksantrik keçesini, vanusa gelen yağ borularını, bunları tamamen olması gereken, bu arabada olması gereken değerler, parçalar neyse yerine getirdik ve şu an ne yağ basıncı uyarımız var, ne vanus sesimiz var. Bir de aracın her işlemi bittikten sonra hemen vermiyoruz. Bırakıyoruz, dışarıda bir gün kalacak, sabah çalıştırıp bakacağız ses var mı? Ertesi gün çalıştırıp bakacağız, bitti dediğimiz an aracı teslim edeceğiz sahibine. evet, Astra J, Z16XR, A16XR motorlarda fakir karışımla da çokça kez karşılaşıyoruz. LPG olan araçlar 100 binde, 90 binde subap yanıkları oluyor. Kompresörlerde sıkıntılar oluyor. Bu yüzden arkadaşlar şunlara değinmem lazım. Bu araçta tazyik subabının ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Vanos değişseniz bile sıkıntılar olur. Eğer bu bozuyorsa, şimdi buradan da bir şeye değineyim. Yani bu Opel dediğiniz araba Opelci tarafından yapılması lazım. Şimdi bakın, arabanın sesi normal vaziyette. Eğer bu check valve çalışıyorsa arabanın sesinin bozulması gerekiyor. Rolanti de bozuluyor. Ses de bozuluyor, rolanti de bozuluyor.